Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Mart 2026 Orta Doğu'da Mart ayının son günü. Büyük bir askeri hareketlilik ve siyasi kırılmalarla aslında kapanıyor Mart ayı. Bugün bültenimizde Süleymaniye'de şafak vakti yankılanan patlamalar, tekrardan füze saldırıları, drone saldırıları oldu. ABD'nin 82. hava tümenini bölgeye indirerek başlattığı devasa yığınağı konuşacağız. Kara harekatı meselesi hala gündemde. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok önemli açıklamaları var. Hem çözüm süreciyle alakalı hem de İran'a dair yaptığı tarihi açıklamaları sizlere aktarmak istiyorum ki biliyorsunuz bu süreçte aslında MHP lideri ilk bu süreci başlatanlardan biriydi. Öncelikle Süleymaniye'deki saldırıyı sizlere aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Neçirvan Barzani'nin konutuna bildiğiniz üzere saldırı yaşanmıştı. Daha sonra Mesut Barzani açıklamalar yapıp 5 kere saldırının yaşandığını ifade edip tamamıyla 450 saldırı olduğunu ifade etmişti. Bu konuyla alakalı Süleymaniye Asayişi bu sabah erken saatlerde kentin füze ve dronlarla hedef alındığını resmen duyurdu. Bölgedeki kaynaklar kent genelinde tam 6 şiddetli patlama sesinin yankılandığını bildirdi. Federal Kürdistan Bölgesi Güvenlik Teşkilatı Sözcüsü Albay Karzan saldırıyı teyit ederek kentin stratejik noktalarının hedef alındığını belirtti. Saldırıda özellikle Riyaya Tepesi'nin isabet aldığı bilgisi kesinleşirken Süleymaniye Amerikan Üniversitesi'nin vurulduğu yönündeki iddialar üniversite yönetimi tarafından yalanlandı. Saldırının failine dair resmi makamlardan henüz bir işaret gelmese de bölgedeki güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Süleymaniye'de tamamıyla alarm noktasına geçilmiş durumda. Ama bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Irak'taki durum çok farklı. Yani Federal Kürdistan bölgesinin Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgedeki durum farklı bir durum ve orada aslında silahlı örgütler de var, yasa dışı örgütler de var ve bu örgütlerin saldırısıyla karışık bir şekilde bir saldırı yaşandığı zaten söyleniyor. Hatta Barzanilerden yapılan açıklamada direkt olarak Irak yönetimine, Bağdat'a direkt olarak bir çağrı ve tepki de vardı bildiğiniz üzere. Dünya basını şu an bu sevkiyatı konuşuyor. Hangi sevkiyattan bahsediyorum? ABD'nin sevkiyatından. Şu an kara harekatı meselesi hala gündemde ve hala en çok tartışılan konular arasında. Reuters'ın geçtiği habere göre ABD'nin elit birliği 82. Hava Tümeninden binlerce asker Orta Doğu'ya ulaştı. Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'dan hareket eden birliklerin bölgedeki özel kuvvetler ve deniz piyadeleriyle koordinasyon kurduğu açıklandı. Peki bu dev yığınağın hedefi aslında ne? ABD'li yetkililer henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını söylese de Donald Trump'ın masasındaki seçenekler aslında gitgide netleşiyor. İran'ın dev petrol tesisi Hark Adası'na müdahale ve yer altındaki uranyum stoklarının ele geçirilmesi. Washington bu birlikleri hem Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak hem de olası bir kara operasyonunda İran'ın stratejik rezervleri kontrol altına almak için hazır tutuyor. Kara harekatı seçeneği şu an fiilen masada ve sevkiyatlar hala devam ediyor denildi. Reuters'ın haberine göre. Şimdi Trump'ın bir açıklaması var. Bu açıklamayı aktardıktan sonra aslında bu kara harekatı meselesiyle ilgili bir iki çift laf etmek istiyorum açıkçası. Askeri yığınak sürerken Donald Trump müttefiklerini şoke eden bir açıklama yaptı. İşte bu bence birçok şeyin başlangıcını bizlere gösteriyor Trump'ın bu yapmış olduğu açıklama. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle jet yakıtı sıkıntısı çeken ülkelere seslenen Trump, ABD artık her zaman yardım etmeyecek dedi. Özellikle İngiltere'yi İran'a yönelik operasyonlara katılmadığı için sert bir dille eleştiren Trump, Truth Social üzerinden şu mesajı paylaştı. Zor kısım bitti. Gidip kendi petrolünüzü alın ya da ABD'den satın alın. Bu çıkış Washington ile Londra arasındaki İran politikasında iplerin kopma noktasına geldiğini ve Trump'ın önce Amerika stratejisini askeri alanda da sertleştirdiğini gösteriyor. Şimdi Trump'ı tabii
önünde özellikle seçenekler var. Yani kara harekatı meselesi hala gündemde ama dünyada büyük bir kriz yaratabilecek bir mesele var aslında gündemde. O da petrol. Yani petrol, enerji tamamıyla dünyaya akan, Hürmüz Boğazı'ndan dünyaya geçen, Avrupa'nın bundan beslendiği, işte ABD'nin bundan beslendiği, diğer kalan ülkelerin bundan beslendiği bir boğazdan bahsediyoruz. Ve İran bu boğazı kapatarak aslında Trump'ın bir nebze olsun işte saldırı şeyini kırmaya çalıştı ve kırdı da. Yani saldırı konusunda ABD ilk günkü kadar agresif bir durumda değil. Olmamasının sebebi de bu. Çünkü Trump şunu planlıyor muhtemelen ki yani hangi devlet olsa aslında bunu açıkça belli eder ve açıkça zaten söyler. Trump da zaman zaman söylüyor. Hürmüz Boğazı Harkadası ya da adına ne derseniz deyin, Hürmüz Boğazı'nın kontrollü alınmadığı sürece, yani kontrollü oradaki geçişler sağlanmadığı, sağlıklı bir şekilde ticaretin dönmediği sürece kara harekatı meselesi sanki askıda kalacak gibi görünüyor. Çünkü bir şekilde Trump'ın orayı rahatlatması gerekiyor ve diğer Avrupa ülkeleri de net olarak zaten bu savaşa katılmayacaklarını ifade etti. Tabii bu işin içinde başka dinamikler de dönüyor. Yani Avrupa ülkelerinin savaşa katılmamasıyla birlikte Körfez ülkelerinin daha çok hedef alınması, işte 4 tane füze Türkiye'ye gelmek üzereyken NATO tarafından engellendi. Milli Savunma Bakanlığı bu konuyla alakalı bildiğiniz üzere açıklamalar yaptı. Federal Kürdistan bölgesine saldırılar yapıldı. Hatta direkt Neçirvan Barzani'nin konutu direkt olarak hedef alındı. İran çıktı, dedi ki biz bu saldırıları yapmadık. Hem Türkiye için hem de Kürt bölgesi için bu füzelerinin kendileri tarafından gitmediği açıklandı. Körfez ülkelerinde de Trump işte ha girecekler savaşa, ha girmeyecekler şeklinde açıklamalar yaparak aslında bir şekilde kendine yancı, yani bölgedeki yancılarını oluşturmaya çalışıyor ama kimse elini taşın altına koymak istemiyor. Çünkü taşın ağır gelebilme durumu da var aslında. Dolayısıyla süreç nereye evrilir göreceğiz. Yani bu savaş uzadıkça şöyle özetleyelim. Bu savaş uzadıkça ABD'nin lehine olmaz, aleyhine olur. Ama ne kadar kısa sürerse sürsün, yani ne kadar kısa sürerse o kadar da ABD'nin işine yarar. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi diğer bir yandan Bahçeli'nin açıklamaları var. Türkiye'nin iç siyaseti de bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözleriyle bir kez daha hareketlenmiş oldu. Konuyla ilgili Devlet Bahçeli açıklamalar yaptı hem süreçte hem de İran'daki durumla alakalı. Terörsüz Türkiye projesi kapsamında yeni çözüm süreci için yasal düzenleme sinyali verildi. Gerekli yasaların hızla çıkarılması ilk hedefimizdir diyen Bahçeli bu süreci milli bir birlik projesi olarak tanımlıyor. Bahçeli'nin konuşmasındaki dış politika vurguları da oldukça sertti. İsrail'in bölge için bir tehdit olduğunu söyleyen Bahçeli, Orta Doğu'da bir rejim değişecekse bu İsrail olmalıdır dedi. Ayrıca İran'a yönelik saldırılara değinen MHP lideri İran bizim için kardeş ülkedir diyerek bölgedeki gelişmeler karşısında Türkiye'nin komşusunun yanında duracağının mesajını verdi yapmış olduğu açıklamayla. Ama Türkiye'nin net olarak politikası aslında tamamıyla İran'ın yanında durmak gibi bir durum değil. Biraz daha itidalli gidiyor Türkiye'nin politikası, İran politikasında. Evet, 31 Mart akşamı itibariyle aslında bir kez daha Orta Doğu alev alev diyebiliriz. Süleymaniye'deki patlamalar, İran sınırına yığılan 82. Hava Tümeni ve Ankara'dan gelen açıklamalar, tüm bunlar 6 Nisan yaklaşırken büyük bir fırtınanın aslında habercisi gibi duruyor. Çünkü hatırlarsanız Trump 6 Nisan'a kadar bir süre vermişti İran'a. Trump'ın kendi işinizi kendiniz görün dediği bir dünyada Türkiye özellikle nasıl hamleler yapacak Orta Doğu'da, bu da önemli bir konu arasında. Bakalım neler olacak, süreci yakından takip edeceğiz. Evet, günün gelişmeleri bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.